Geçen hafta Japonya'nın Çin tehdidine karşı silah yığınağından bahsetmiştim. Bölgede olağanüstü bir hareketlilik var. Çin'e karşı cepheler gün geçtikçe artıyor. Bu sefer alarm Çin-Hindistan sınırında çalıyor. Because today, there's a lot of transparency. You have satellite pictures. If you see who moved the forces to the border areas first, I think the record is very clear. So it's very difficult for China to say what you suggested they could. Hindistan'a göre anlaşmalı sınırları ilk ihmal eden Çin'di ve bunu kanıtlayacak her türlü delil olduğunu savunuyor. Şimdi Hindistan olası savaşa hazır olmak için sınır hattı boyunca benzeri görülmemiş askeri yığınak oluşturuyor. Dünyanın en kalabalık iki nükleer gücü ve iki büyük düşman. Bugüne kadar aktif savaştan hep kaçınmıştı. En uzun kara sınırına sahip olup nüfusları da 1 milyarın üstünde olmasına ve kültürel uyuşmazlıklarına rağmen neredeyse hiç savaşmamış iki düşmandan bahsediyoruz. Peki neden? Ve bu sefer benzeri görülmemiş askeri yığınaklar iki devi nasıl savaşa götürecek? Onun bu bölümünde Hindistan ve Çin'in düşmanlığını ve Hindu-Çin bölgesindeki bitmeyen karışıklığı ele alacağız. İçeriye geçmeden önce gazeteye henüz abone değilseniz hepinize hemen abone olmayı davet ediyorum. Çünkü sizin her aboneliğiniz bölge üzerinde yapacağımız her türlü çalışmaya destek verecek. Hindistan ve Çin arasında ilişkiler kötüleşiyor. İki dünya gücü Himalaya bölgesindeki tartışmalı sınırları boyunca karşı karşıya geliyor. Gerginliğin ana nedeni yarı tanımlanmış 3440 kilometre uzunluğundaki tartışmalı bir sınır. Sınır boyunca uzanan nehirler, göller ve yoğun kar yağışından dolayı hattın diğer tarafa kayabileceği korkusu var. Ve bu korku askerleri birçok noktada karşı karşıya getirecek çatışmalara yol açıyor. İki ülke aynı zamanda gerçek kontrol hattı olarak bilinen sınır boyunca altyapı inşa etmek için yarışıyor. Hindistan'ın yüksek irtifa hava üssüne giden yeni bir yol inşa etmesi 2020'de Çin birlikleriyle ölümcül bir çatışmanın ana sebeplerinden biri olarak görüldü. Fiili kontrol hattı. Hindistan kontrolündeki bölgeyi Çin kontrolündeki bölgeden ayıran 3 ayrı sektörden oluşan bölgeye söyleniyor. Doğu sektörü, Orta sektör ve Batı sektörü. Hindistan ve Çin kontrol hattı konusunda uzun yıllardır anlaşamıyor. Hindistan bu kontrol hattının 3488 kilometre uzunluğunda olduğunu düşünüyor. Çinliler ise sadece 2000 kilometre civarında olduğunu iddia ediyor. Büyük çatışmaların yaşandığı Orta sektörde Çin ve Hindistan askerleri taş ve sopalarla çatışıyorlar. Neden taş ve sopa? 1996'da yapılan antlaşma uyarınca Himalaya sınırlarındaki Hint ve Çin askerleri ateşli silah kullanmıyor. Bu sebeple sınır çatışmaları taş ve sopalarla yapılıyor. Varılan anlaşmada taraflardan hiçbiri fiili kontrol hattının 2 kilometre içinde ateş açmayacak, biyolojik bozulmaya neden olmayacak, tehlikeli kimyasallar kullanmayacak, patlama operasyonları yürütmeyecek. Ancak onca anlaşma ve askeri düzeyde görüşmelere rağmen gerilim devam ediyor. Aralık 2022'de iki ülke bir yıl içerisinde ilk kez çatıştı. Olay Hindistan'ın doğu ucundaki Arunachal Pradesh eyaletinin Tawang sektörü yakınlarında meydana geldi. Gerginliği azaltma çalışmaları Haziran 2022'de büyük çatışmadan bu yana gerçekleştirildi. Silahlarla değil, sopalarla ve taşla yapılan Galvan Vadisi Savaşı 1975'ten bu yana iki taraf arasındaki ilk ölümcül çatışmaydı. Eylül 2021'de Çin, Hindistan'la birliklerini ateş etmekle suçladı. Hindistan ise Çin'i havaya ateş etmekle suçladı. Bu suçlamalar doğruysa 45 yıl sonra ilk kez sınırda ateş edilmiş olacak. 1996 tarihli bir anlaşma sınır yakınında silah ve patlayıcı kullanımını yasaklamıştı. Ancak Hindistan'ın sınıra çok yakın bulunan üslerinin lokasyonunun Çin'e sızdırıldığı ve Hindistan üssünün hala 2. Dünya Savaşı'ndan kalma benzinli silahları kullandığı tespit edildi. Bazı uzmanlara göre Çin, Hindistan'ın elini açık gördüğü için 4 adım önde hareket ediyor. Hindistan ve Çin düşmanlığını anlayabilmemiz için büyük resme bakmamız şart. 1962'de iki ülke arasında bir savaş oldu. Bu savaşta Hindistan zayıf düştü ve küçük düşürücü bir yenilgiye uğradı. Ancak kaynayan gerilimlere baktığımızda olayların savaşa dönüşme riski yüksek. Her iki tarafın da yerleşik nükleer güçlere sahip olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. Çin, Hindistan'ın en büyük ticaret ortaklarından biri. Çin'le girdiği her savaş Hindistan için ekonomik serpinti olacak. Askeri çekişme, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki bağları gelen artan siyasi gerilime yansıdı. Defalarca karşı karşıya gelip savaşamamasının tek sebebi
Her iki ülkenin de kaybedecek çok şeyinin olması. Çin her zaman Hindistan'ın bir numaralı düşmanıydı. Çin, Hint hükümetlerini kandırdı. Jawaharlal Nehru, Atal Bihari Vajpayee ve Narendra Modi. Tüm bu hükümetler milyardan fazla Hint vatandaşını Çin'in Hindistan'ın dostu olduğu konusunda yanıltıyorlar. Çin ve Hindistan asla rakip değiller. Ancak Hindistan hükümeti küresel süper güçler olarak ortaya çıkmak için işbirliği yapabileceklerine inanıyorlar. Ancak son çatışmada 20 Hintli askerin önceden planlanmış vahşice katledilmesiyle Çin'le dostluğu savunanlar fikirlerini açıkça belli edemez hale geldi. Peki bu iki gücün dostane ilişki kurması mümkün mü? Asya'da hem Çin'e hem de Hindistan'a küresel güçler olarak yer yok. Çünkü Çin, Pakistan ve Nepal'i vekil olarak kullanarak Hindistan'ı yok etmek istiyor. Ve Hindistan hızlı bir şekilde silahlandırılmazsa bir ulus olarak Çin tarafından hedefe gelebilir. Ladakh bölgesinde Çin askerinin kontrol hattını geçerek Hindistan topraklarına girmesi, Hindistan-Çin sınırındaki birçok yerde yüksek gerilim seviyelerinin olması Çin'in amaçları hakkında soru işaretleri uyandırdı. Çin arada onlarca anlaşma olmasına rağmen anlaşmalara sadık kalmadı. Önce 10 adım ileri gidip 4 adım geri çekilmek gibi strateji kurdu. Hindistan'dan geri gitmesini istedi. Ama kendileri hala 6 adım öndeler. 1962'den beri gelişen tüm çatışmalarda Çin aynı eylemi gerçekleştiriyor. Hindistan'ın eski hükümetleri bunu küçük bir şey olarak gördükleri ve zamanla her şey düzeleceğini düşündükleri için bunları ihmal ettiler. Ancak Hindistan'ın yeni merkezi hükümeti Çin'i anlıyor gibi. Çin'in bu tür uygulamalarının farkında. Bu merkezi hükümetin kesinlikle memnuniyetle karşıladığı bir hareket ve Hindistan ordusuna da bu durumu halletmesi için kısa bir süre verdiler. Ancak şimdi Hindistan hükümetinin bu yaklaşımı sayesinde Çin bu eylemiyle sıkıntılı bir duruma düştü. Çin kurnaz bir yaklaşım sergiliyor ve dolaylı olarak mesaj üretiyor. Hindistan'ı kendisine savaş açmak ve bir araç olarak hedefliyor. Diğer komşu ülkelerinin yardımıyla tek bir kurşun bile kullanmadan Hindistan'ı rahatsız etmek için yollar inşa ediyor. İki nükleer silahlı ülke arasındaki artan gerilim, Birleşmiş Milletler'in her iki taraftan da maksimum itidal talep etmesiyle uluslararası dikkatleri üzerine çekti. Son yıllarda Hindistan'ın askeri stratejisinin odak noktası deniz gücünü geliştirmek. Hindistan şimdi ordusuna yılda 110 milyar dolar para harcıyor ve bir şekilde göz ardı edilen donanma silahlı kuvvetlerinden giderek daha önemli bir parçası haline geliyor. Çünkü Çin'i Hint-Pasifik'teki askeri maceralıktan caydırmaya hazırlanıyor. Hindistan'ın bütün savunma hazırlığı Çin'i caydırmak üzerine kuruluyor. Tıpkı Japonya gibi. Her zaman söylediğimiz gibi dünyanın en büyük çalkantısı Asya-Pasifik'te gerçekleşmek üzere. Tüm bu gelişen olaylar ise büyük tablonun sadece birer parçaları. Ben Nazgül Kencetay, gazeteye abone olup takip etmeyi unutmayın. 現在の中国の対外的な姿勢、あるいは軍事動向等については Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri yığını açıkladı. 320 milyar dolarlık bir savunma bütçesiyle ABD ve Çin'den sonra dünyanın en büyük 3. askeri harcamasını yapacak.